Uyanıyor. Bir hapishanedesin. 90'lı yılların başında siyah önlüğün çocuklar için biraz moral bozucu olabileceğine karar verilmiş. Siyah güya moral bozucu olduğu için mavi önlüğe geçilmiş. Neden mavi? Niçin? Mor civert değil de niçin mavi? Hz. Hasan soyundan gelenlerin ise Sünni devletler kurduklarını göreceksiniz. Hüseyin soyundan geldiğini iddia edenlerin ise genel olarak Şii devletleri kurduklarını ve katliam başlattıklarını görürsünüz. Zira kan bağı ve Kerbela'nın intikamı denilen, yani dahili cihat denilen akideye bağlılar. Bu kimselerin Ehl-i Beyt akidesi adı altında Emevi devletini, ardından Abbasi devletini ve daha sonra da Selçuklu ve Osmanlı devletlerini yıktıklarını göreceksiniz. Bedava hacca gönderseler gider misin? Gitmem. Niye? İşte Müslüman değilim. Mavi boyalar ucuz olduğundan mavi bu okullarda kullanılan tek canlı renktir. Daha çok kadınlar ve çocuklar tarafından kullanılan mavinin sınıfsal bir manası vardır. Bu renk 17. asırda hizmetçileri ve üst tabakadan olmayanları karakterize ederdi. Buna paralel olarak mavinin köle sınıfı tarafından giyilen karakteristik bir renk olduğunu belirtir ve vakıf okulu üniformalarının bunları giyen çocukların düşük statüsünü vurgulamak için tasarlanmış olduğunu vurgulamış makalenin sahibi. İran'daki Şii devleti 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti'ne karşı savaştı. Biz Ehl-i Beytiz, biz peygamberin ve Ali'nin torunlarıyız. Ey Türkler ve Osmanlılar, siz kafirsiniz diyorlardı. Osmanlı'ya karşı savaşan hain Şerif Hüseyin'in ihaneti de Araplara bağlandı. Kendisi ben Ali'nin soyundanım ve hilafete daha çok hak sahibiyim diyordu. Bedava hacca gönderseler gider misin? Ne yapayım hacda? Hac nerede? Arabistan'da. Arabistan'da. Var mı öyle bir şey? Sence yok mu? Şeytan taşlarsın. Şeytan insanın içindedir. Şeytan orada yoktur. Cennet de cehennem de bu dünyada. Başka yoktur. Yok mu ahiret hayatı? Yoktur öyle bir şey. Cennet de burada, cehennem de burada. Mahşeri alem de yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şeye inanmıyor muyuz abi? Hiçbir şey yok. Cennet de bu dünyada, cehennem de bu dünyada. Şimdi biz de cehennemdeyiz. Bak soyukta titriyoruz. Biz bu mavi rengi bir yerde daha görüyoruz. Yani özellikle mavi önlük, beyaz yaka deyince mavi beyaz aklımıza bir şeyleri getiriyor. Bakalım bu durum bizim yeni sonuçlara ulaşmamız için bir kapı aralayabilecek mi? Mavi önlük, beyaz yaka. Hatırlayacaksınız, Paris 2024 olimpiyatları için Türkiye'nin giyeceği kıyafet için Vakko'ya sipariş verilmişti. Vakko'nun tasarlamış olduğu kıyafetler, bakınız, mavi beyaz, şu şekilde pijamadan hallice pijamaya benzetilmişti. Mavi beyaz ve eski tarz pijamalara benzetilmişti. Peki neden mavi beyaz? Veya niçin Türkiye'ye biçilen diğer renk turkuaz da denilen aslında mavi renk, yani açık mavi renk ve yanına getirilen beyaz renk. Yani bunun tesadüf olup olmadığıyla alakalı şimdi bir beyin fırtınası yapalım dilerseniz. Neden böyle bir kıyafet ayrıca? Yani her ülke kendi yöresinin kıyafetiyle, her ülke biliyorsunuz olimpiyatlara kendi motifleriyle katılırken, bakın Moğolistan'ın kıyafeti olimpiyatlardaki merasimlere, fotoğraf çekimlerine bu kıyafetleriyle katılmışlardı. Türkiye ise bununla katılmıştı ve çok tepki almıştı. Aslında kıyafetin renklerinden çok insanlar biçimine takılsa da biz şimdi renklerini inceleyelim, bakalım neler bulacağız. Sonuç olarak tüm müfredat kitapları soy meselesini zihinlere yerleştiriyor. Türkçe ders kitaplarına baktığınızda hepsi doğruluk ve haklılık soya bağlıdır, yoksa delile bağlı değildir düşüncesi etrafında dönmektedir. Bir Kürt vatandaşa neden PKK'yı destekliyorsun diye sorduğunuzda size aynı soydan geliyoruz diyecektir. Bir Aleviye neden Kılıçdaroğlu'yu destekliyorsun diye sorduğunuzda size benim soyumdan ve dedem diyecektir. Yine bir Türk vatandaşına neden bunu seçiyorsun dediğinizde çünkü biz aynı soydanız diyecektir. Halbuki Resulullah'a soy olarak en yakın kimse kimdir? Hazreti Ali değil, amcası Ebu Leheb'tir. Nitekim Kur'an'da hakkında ayet inmiştir. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da. Allah bu ayetleri sadece kıssasını anlatmamız için mi indirdi? Hayır, kan bağının İslam'da hiçbir değerinin olmadığını söylemek için indirmiştir. Resulullah'ın bu amcası Kur'an'da lanetlenmiştir ve biz de her namazda Resulullah'ın amcasına beddua ederek ibadet ediyoruz. Rabbimiz Hazreti Nuh kıssasını da bu sebeple zikretmiştir. Yani bu okul kitaplarını yazanların Kur'an'ı ve İslam'ı anladığını göreceksiniz. Böylece Türk vatandaşını devamlı şekilde bağlayarak kan bağının arkasından yürü diyorlar. Bedava hacca gönderseler gider misiniz? Yok, gitmem. Neden? Yani gitmeyi sevmem. Siz de ben Ali'nin soyundanım diyen kişinin arkasından gidiyorsunuz.
Sen Kürt diyenin arkasından git, sen Türk diyenin arkasından git diyorlar. Doğrunun ve hakkın arkasından yürü demiyorlar. İslam hak ve delil dinidir. Ancak tüm okul kitapları Araplar kan bağı yüzünden bize karşı savaştılar. Çünkü onlarda Arap milliyetçiliği, Arap soyu düşüncesi vardı. Bizse Türküz. Kürtlerde Kürt soyu düşüncesi, Türklerde Türk kan bağı ve Alevilerde Alevi kan bağı var düşüncesi üzerine yazılmış. Bakın hepsi tek bir akide. Malumunuz üzere İsrail bayrağı, İsrail'in renkleri mavi beyaz olmakta ve makalede bahsedilen o kölelik statüsü olarak gösterilen renk veya kölelerin, esirlerin düşük statüleri olan topluluklara biçilen kıyafetin renkleri mavi ya da mavi beyaz. Örneğin burada Sally Ford adında 7 milyon takipçisi olan bir aşçı kadının hesabını görüyoruz. Sally Ford çıktı ve beni kutsal görmeniz gerekir dedi. Peki niçin? Çünkü ben Ali'nin soyundan geliyorum dedi. Peki sorun nedir? Ayrıca Ali Sünnilere göre Hulefai Raşidinin dördüncüsüdür demiş. Peki Sally hanımefendi, bunu bize niçin duyuruyorsunuz? Sally bize bunu duyurduğunda bundan biz ne istifade edeceğiz? Biz hiç kimsenin çıkıp da ben Hz. Ebubekir'in torunuyum dediğine şahit olmadık. Halbuki Hz. Ebubekir ve Ömer Hz. Ali'den daha üstündür. Ancak böyle bir şey işitmedik. Niçin özellikle ben Ali'nin torunuyum diyorlar? Bugün size arkadaşlar ben maddi olarak zor koşullardan geçiyorum diye konuşmaya başladığımda bunun anlamı bana para ver demektir. Sokakta bir şahısla karşılaştığınızda ve size ben açım dediğinde yani bana yemek ver diyordur. Dolayısıyla sen ben Ali'nin torunuyum dediğinde ve Kılıçdaroğlu da çıkıp ben Ali'nin soyundan geliyorum dediğinde Karmatiler, Fatımiler, İsmaili Şiiler bugün İran ve Suriye'yi yönetenlerin hepsi de biz Ali'nin torunlarıyız diyorlardı. Ben Ali'nin torunuyum dediğinde sizi ben yönetmek istiyorum demek istiyor. Yani bana bunu kavga etmeden önce bak burada belgelerini koydum. Bu belgelere bak kardeşim, ben burada terör örgütünün bir bayrağı var. Bu bayrakta lütfen yakınlaşın. Şunu göstermek istiyorum. 1902'de ve 1909'da Osmanlı işgal etmek. El bombası, mızrak, orayı. Bayrağı ya kendilerince uyduruk bir bayrak. Yani PKK'yı oluşturanlar, İmro terör örgütünü de oluşturanlar da aynı zamanda. Bak şimdi buraya. Sonuç olarak Milli Eğitim Bakanlığı da doğruluk düşüncesinin hak ve İslam etrafında değil, kan bağı ve kavmiyetçilik etrafında olduğunu söylüyor. Bu düşüncenin yok edilmesi lazımdır. Yani bu ders ortadan kaldırılmalı. Bu ders her sene Türk okullarında tekrarlanıyor. Ehl-i Beyt ve bu konular vesilesiyle İmam Gazali Batıniliğin 300'e adlı kitabında faydası olmayan bilgi ve zararı olmayan bilgisizlik diyor. Örneğin Jüpiter'in hacmi ne kadar? Hacmini bildiğimizde bu bilgi bize fayda vermez. Bilmediğimizde de cahilliğimiz bize zarar vermez. Ehl-i Beyt inancı batıni fırkaların Sünni Müslümanlara aktardığı bir Yahudi inancıdır. YouTube'a sabır meşhur Ehl-i Beyt akidesi, Yahudi akidesi yazdığınızda orada bu hususları bulursunuz. Bu katliam yaparak devletler kurmak isteyen siyasi ve askeri bir doktrindir. Bu amaçla birçok devleti ve Osmanlı Devleti'ni yıktılar. Osmanlı Devleti'ndeki tüm isyanlar Ehl-i Beyt akidesine dayanmaktadır. Çünkü sultanlar Türk ve Ali'nin soyundan gelmiyor. Bu adamların sloganı okunmaz ama ben okuyayım. Yani birazcık Tamam. kendisini yani benim bir tarafa ait olduğumu zannetmesinler diye altını çiziyorum. Ben sağa sola hiçbir tarafa ait değilim. Ben kendimi muhafazakar ya da cumhuriyetçi olarak tanımlamıyorum. Ben Allah'ın kuluyum. Bu ülkeyi çok seviyorum. Hangi taraf olursanız olun sizi de çok severim. Bu kardeşlerimi de çok. İmro terör Osmanlı'yı işgalde kullanılan 23 Nisan günü kullanılan İmro terör örgütünün sloganı ya istiklal ya ölüm. Efendim bedava hacca gönderseler gider misiniz? Hayır. Hayır. Neden? Kendi kazandığımla giderim. Bedava hacca gitmek diye bir şey yok. Yani anlamı yok. Şu sıralar farkındaysanız çoğaldı. Hani diyorlar ya o da bizim bu da bizim. Kemalizmle ilgili. İşte Osmanlı da bizim, Kemalizm de bizim. Ya bu sözü duyduğunuz zaman inanın hem midem bulanıyor. Baş bulantısı nedir bilir misiniz? Hem başım bulanıyor. Bu sözü söyleyen insandan, kişiden, kurumdan, kuruluşlardan uzak durun. Her halükarda uzak durun. Bir kere ahlaki açıdan uzak durun. Ahlaklı biri değil demek ki bu. Bütünlüğü olan birisi değil. İntegriti diyorlar ya bizde olmayan. İntegriti. Öz ve sözün birbirine uyması. Yani bu yok biliyorsunuz bizde. Türkiye dindarım diye geçiniyor mesela. Ama integriti yok, bütünlük yok. Yakın tarihte biliyorsunuz bir kısım malum milletten olan topluluklar bu kıyafeti giymişlerdi. Onlara bu tarz kıyafet ve renkleri biçmişlerdi. Bakınız şöyle. Malum milletten olan toplulukların giymiş olduğu, onlara giydirilmiş olan bu kıyafet neticesinde acaba intikam mı almak istediler bütün dünyadan? Yani biz hem bayrağımıza taşırız bu mavi beyaz rengi, hem bu kıyafetlere bürünürüz, bu renklere bürünürüz. Bu renklerle de en üstün millet oluruz ve sizi bütün dünyayı kölelerimiz haline getiririz mi demek istediler. Bakıyorsun her türlü yol var adamda.
O kişiyle dostluk falan yapmayın, arkadaşlık yapmayın, uzak durun, tanımasın sizi. Kurumla da, kuruluşla da, partiyle de. Hadi partiler neyse, bir takım manevralar yapmak zorundalar. Hedefe ulaşmak için bir takım manevralar yapacaklar ama birbiriyle çelişen iki şeyi bir arada bir şey yapamazsın. Ne derler, barındıramazsın. Bedava hacca gönderseler gider misin? Gitmem. Neden? Aleviyim ben abi. Şimdi de Hazreti Osman'ın şehit edilmesine gelelim. Zira Türkiye'de yaşanan siyasi saçmalıkları durdurmak için temel olan budur. Tabi Hazreti Osman'ın hataları hakkında birçok kitap yazıldı. Rüşvet almakta, akrabalarına paralar vermekle suçlandı. Bunların hepsi Türkiye'yi yıkmanın bir parçası. Bununla ilgili geniş bir bölüm yapacağım. Hazreti Hüseyin'in öldürülmesi çok büyük bir olay olarak okutuluyor ve Türkiye'de her sene Hazreti Hüseyin'in öldürülmesi anılıyor. Ancak Hazreti Osman'ın öldürülmesini anmak yasak görülüyor. En azından Hazreti Osman'ın size ulaştırdığı Kur'an'ı okuyorsunuz. Hazreti Osman size Kur'an'ı ulaştırdığı için öldürüldü. Sonra siz onu unutuyor musunuz? İnsanlar Hazreti Osman'ın öldürülmesini anlatsalardı Sultan Abdülhamit devrilmezdi ve Osmanlı yıkılmazdı. Osmanlı Devleti Kerbela olayı gibi Şii düşünceleri aldığı gün yıkıldı. Osmanlı Devleti sultanlarını Osman ve Bayezid yani Yezid'in babası Muaviye diye isimlendirdiğinde devletleri güçlüydü. Skandal sayılabilecek olaylardan biri de burada. Mesela hani George Orwell'in 1984 kitabından bahsettim ya, çift düşün. Yani birbirini yapan, birbiriyle çelişen, birbirini çürüten iki akımı, iki fikri, iki düşünceyi kabul etmek, sindirmek. İğrenç bir şey. Ya Osmanlı'dan kurtulmuş birisi, kurtulmak isteyen birisi. Yani Kemalizm, Mustafa Kemal. Arşivlerini çöpe atmış, dilini değiştirmiş, kıyafetini her şeyini yok saymış. Her şeyini yok saydığın bir şeyle sen nasıl onu bir araya getirebilirsin ya? Yok, adam tanımıyor onu ya. Tanımamış onu, yok. O istemiyor, sen onun adına, sen hangi hakla o da bizim, bu da bizim iğrençliğini gösterebiliyorsun ya? Böyle karaktersizlik olur mu ya? Abi bedava hacca gönderseler gider misin? Bedava neye gideyim ki? Gitmez misin? Gitmem. Tabii ki bunlar birer tahminden öteye gitmez. Yani ilmi bir hakikat taşımaz. 1937 Nazi rejiminin, bakın diyor ki 1937 Nazi rejiminin yani köle esir üniformaları bu şekildeydi diyor. Auschwitz Prisoner Uniforms diyor. Bakın Vakko'ya yaptırılan kıyafetler, bakın Vakko'nun Türk milli takımı için tasarlamış olduğu kıyafetler. Bunlar da Auschwitz kampındaki malum milletten olan kişiler. Bakınız. Biz de işte size hem bu kıyafetleri giydiririz hem de uşağımız olarak kullanırız mı demek istiyorlar acaba? Doğrusunu Allah bilir. Hazreti Osman'ın öldürülmesini inceleyen bir oryantalistin 1915'te yazdığı kitabı görüyorsunuz. Hazreti Osman'ın öldürülmesini resmetmiş. Hazreti Osman yaşlı biri ve Kur'an okurken resmedilmiş. Yahudi sebeyler ona saldırıyor ve eşi de koluyla onu korumaya çalışırken onun kolunu kesiyorlar. Google ve YouTube'da Hazreti Hüseyin'in öldürülmesiyle ilgili binlerce çizim bulursunuz. Bir sürü ayrıntılı çizim bulabilirsiniz. Hepsi vardır. Bakın. Ancak Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle ilgili sadece yabancı bir oryantalistin çizimi var. Bedava hacca gönderse gider misiniz? Hayır. Neden? Neden? 2 kuruş menfaat için, 3 kuruş menfaat için de diyorum. Bir de kafası basmayan çocuklar var ya, insanlar var yani, cahil. Onlardan da uzak durun. Onlardan da uzak. Bedava hacca gönderseler gider misin? Yok. Neden abi? Hak etmemişim falan. Bedava hacca gönderseler gider misin? Haşa. Gitmem. Bedava gitmez. Gitmem abi. Niye gideyim? Neden abi? Yani kendi imkanım varsa giderim. Yoksa niye gideyim ki? Bedava hacca gönderseler gider misin? Giderim tabii ki. Kim gitmez ki? Astrolojide kullanmış oldukları isimler, vermiş oldukları isimler bakın. Boğa yani Taurus burcu. Mitolojide Zeus Europa'yı kaçırmak için beyaz bir boğa kılığına giriyor. İkizler ya da Gemini burcu bakınız. Castor ve Pollux isimli ikiz kardeşler kardeşlik ve bağlılık simgesi imiş mitolojide. Tabii genellikle spor organizasyonlarında sporculara biçilen kıyafetlerin rengi işte kırmızı beyaz, yanına illaki bir mavi beyaz katılıyor. Önlükler yakın zamana kadar yaklaşık 10 seneye yakın mavi beyaz olarak tasarlandı. Mavi beyaz önlükler giydirildi. Gerçekleri görmeni engellemek için gözlerinin önüne çekilen bir dünya bu. Peki ne olduğunu öğrenmek istiyor musun? Türkiye'de Fethullah Gülen olarak üzüm salkımı diye tanıttıkları projenin kendisi aslında Cizvi tarikatının kendisi. Bütün ülkelerde bu sistem var. Onun için dikkat edin, Türkiye'de çok faili meşhur cinayetler var. Araştırın, Almanya'da da aynı faili meşhur cinayetler var. Paraleli bulmak istiyorsanız Aselsan cinayetlerini araştırın Türkiye'de. Aynı cinayetler Almanya'da NSU davası olarak. Öldürüş şekilleri bile aynı ve şahitlerin öldürülmesi bile aynı.
Ama ülkede insanlar öyle bir duruma getirildi ki geçim sıkıntısı bir taraftan, tabii birazcık da bananecilikten başka ülkelerde ne oluyor bakmıyorlar. Sistem medya, bizim burada gördüğümüz sistem medya, Bahattin Bey 1945 senesinden sonra Vatikan'ın kendi yazılı belgeleri var. İnternete girip araştırabilirsiniz. Bütün dillerde tercümeli, Türkçe haricinde bütün sistem medya, radyo yayınları, gazete yayınları Vatikan'ın talimatı olmadan yayın yapamaz diye. Daha sonra ana sınıflar çıkınca yanılmıyorsam kırmızılar da oldu ama temel olarak mavi beyaz önlükler vardı. Eğer tüm bu parçaları birleştirirseniz sistemin kimler elinde olduğu, sistemin kökeni nereden gelmekte olan ailelerin elinde olduğu ve o ailelerin elinde tasarlanıp tasarlanmadığı ile alakalı yapbozun parçalarını birleştirince bir neticeye aslında varılabilir. Bakın burada sporcu formalarını görüyorsunuz yine mavi beyaz. Auschwitz kampı ve horlanan, aşağılanan, itilen, kakılan acaba malum milletin dünyadan ve bizden intikamının bir parçası mı acaba? İşte size böyle giydiririz mi demek istiyorlar bu renkleri. Son derece korkunçtur. Ya ben birkaç kere söyledim bunu. Ben bu kadar yer gezdim hayatımda. Yani bir Antarktika kaldı gitmediğim. Yani Türkiye'deki cehalet düzeyini inan görmedim başka ülkede. Ya ben Çin'de çalıştım. Anasını satayım, yani Tibet'te çalıştım. Amerika'da çalıştım. Türkiye'deki seviye düşüklüğünü hiçbir yerde görmedim. Kamu kurumunda çalışıyorum. Evlisin. Celal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Ben gıda üzerine. Başarılar diliyorum. Kör yanı D şıkkı diyorum. Eminim, son kararım. Cam kenarı değil miydi acaba? Bu kadar çok üniversite var. Yok, işte yok. Ücretli öğretmenlik yapıyorum. Bir de başarılar dileyelim ve yarışmaya başlayalım. Yuvarlak hesap, son kararım. Kaos teorisi, başlangıç koşullarına son derece duyarlı olan, deterministik ama öngörülemez davranış sergileyen sistemleri inceleyen, matematik ve fizikle alakalı bir teoridir. 1960'larda güya işte teorisyeni Edward Lorenz, aynı zamanda kelebek etkisi isimlendirmesi de ona ait. Kaos ya da kaos, Yunan mitolojisinde alemin yaratılmasından evvelki ilk şekilsizlik, boşluk ve düzensizlik halidir. Tüm varoluşun başlangıç noktasıdır deniyor. Kaosun rolü ilk varlıktır. Her şey ondan sonra gelir. Gaia, Nyx, Erebos, Tartarus, Eros gibi varlıklar hep kaostan türemiştir. Bir tanrı ya da tanrıça değildir. Yani tanrılar üstüdür diyor. Tanrı ya da tanrıçadan bile daha büyük. Kişiliği olmayan kozmik bir ilk haldir. Anlatmaya çalıştığımı anlıyorsunuz herhalde. Bizi büyük bir tiyatronun içerisinde tutuyorlar. İnternet sayesinde insanlar bir şeyleri araştırabiliyor. Bir de şimdi ülkeleri biraz kıyaslasalar birbirlerine aynı şeyi yaşadığımızı hepsi fark edecek. Ama işte burası Türkiye, orası Almanya, işte onlardan bana ne, bunlardan bana ne diyerek bu sistemi bu şekilde ayakta tutuyorlar zaten. Dilerseniz tekrar bakalım. Mavi boyalar, bakın mavi renkler köle sınıfı tarafından giyilen karakteristik bir renktir. Bu rengi giyen, daha doğrusu bu renkte üniformaları giyen çocukların düşük statüsünü vurgulamak için tasarlanmıştır diyor. 16. ve 17. asırlarda İngiltere, Hollanda, Fransa, Batı ve Kuzeydoğu Avrupa'da erkeklerin ve kadınların dantelli, fırfırlı, kolalı, düşük yakalar taktığını, boyun bağları kullandığını görüyoruz. Kravatı da bunun içine katabilir miyiz? Bütün bu farklı yakaların ortak noktası hepsinin de beyaz olmasıdır. Osmanlı'da iptidai okullara toleranslı olmakla birlikte tek tip kıyafet ilk defa merkezi anlamda 1915 senesinde önerilmişti diyor. Bakın seneye dikkat ediyoruz. Osmanlı'ya darbe yapılan padişahlığın şeklen kaldığı, yönetimin ise İttihat Terakki Cuntası'nın elinde olduğu senelerde öneriliyor. Bakın tek tip kıyafet uygulaması iptidai mekteplerde, yani ilkokullarda. Türkiye'ye başka anlatılıyor içeriye.
Türkiye'nin gerçeklerini dışarıdan öğrenebiliyorsun. Demek baba demek çünkü Atatürk hepimizin babası değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Atatürk'le ilgili sorular sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Böyle her şeyden hepsi Atatürk'ün yanına mı gidiyor? Evet. Yapıyorum ara sıra bazı kanallarda. Şimdilik böyle gidiyor. İnşaat mühendisiyim ben. Kır dizili son kararı. Karpuz kesmeyi son kararım. Değilim ama tembellik son kararım. Ay inanmıyorum. İlk sorudan elendim. İnanamıyorum. İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Maşallah. Almanca, İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Lehçe biliyorum. D son karar. B mi D mi? D karıncaya. Hey yumurtaya can veren. Oyunculuk ve sunuculuk yapıyorum. Nerede? Oyunculuğa da daha yeni başladım. Aynı zamanda tiyatro eğitimi alıyorum. A. Dostluk kazandı. Son kararım. Jokerimi kullanmak istiyorum. A. Berber son kararım. Kaymak son kararım. Ne? İzmir İktisat Fakültesi mezunuyum. Öğretim görevlisiydim. Alabilir miydim acaba saniye? 5 saniyeniz var. Bitiyor süre. Çabuk söyleyin. Cevap veriyorum. Evet. Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Hangi bölüm? İşletme bölümünde. İşletme. Ben seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Ne demiş seyircilerimiz? %45 A. Yüz'e güveniyorum. A şıkkı yüz göz son karar. Ekonomi ve işletme öğrenimi gördüm. Bir özel finans şirketinde yönetici olarak çalışıyorum. 40 gece son karar. B3. Benim? 3. B şıkkı. Son karar. Böyle mi yapılır? Excuse me, where are you from? I think I can speak your other language. In the language? Tell me the language. Speak it, speak a bit and I'll answer. कैसे आप कैसे ठीक है सब खरीदे हिंदी This is Punjabi. This is not Punjabi only. You're from India. I speak Hindi. आपको कौन सी ज़बानें बोलते हैं? ज़बान बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, ईरानी बोलते हैं. फारसी फारसी वाला से वो पश्तो वाला से. पश्तो हैस्ता दा हैस्ता दा खूब अच्छा. सगे है तो तखيم. सगे. Sege başno ona خمسة شيء ده استن ما نم يجيده خیلی خوب شد اینجا زندگی میکنی؟ بله تنگ افغانستان هستی؟ کی یاد داری؟ چه کی یاد داری؟ Jak se máš? Dobře, ty? Dobře. Jak se jmenuje? Já se jmenuji Aref. Já jsem studoval v Česku. V Česku? Ano, tak mluvíme česky, i slovensky, i polsky. Mówisz po polsku? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Skąd wiesz po polsku? Moja żona jest Polka. Bist du Deutsch gut auch? Ja, das ist. در زندگی را چی مهم؟ در زندگی صحت و سلامتی. Dawaj si pozor. Dawaj si pozor. Excuse me, where are you from? I speak your language. Speak your language. Where are you from? I speak your language. Kapunka? Kunci arayka? Kuntam ganaray? Ben konipum. Kendine getirir biliyor musun? Atatürk'ün sesiyle böyle miting denmez ona. Atatürk'ün sesiyle böyle Atatürk'ün İstiklal Marşı'nı okuduğu veya böyle gençliğe hitap ettiği okuduğu böyle bir şey yapsalar ve böyle sokaktan geçen herkes böyle bütün Türkiye'de onu duysa yani halkı kendine getirirse o getirir. Yani nesilleri bilmiyorum ama biz böyle sesini falan bile yapay zekada duyunca şey oluyor. Böyle bir içimiz cız ediyor. O da olmadığı için
İhtiyacı olan motivasyon hepimizin hatırlaması gereken şey. Aslında İzmir dışından geliyoruz. Yüksek puan. Zaten bütün çocuklar aynı. Yani hep yüksek puanlar alarak geldiler. Ve sadece okulun bu kültürüne, geleneğine bakarak hepsi çok yüksekti. Daha farklı okullara gidebilecek olmalarına rağmen bu okul için geldi. Sadece bu okul da değil konu. Bütün okullar şu anda Türkiye'de ya da İzmir içinde de öyle. Bütün okulların derdi aynı. Bu öğretmenlerin liyakatsiz bir şekilde tayin olması. Ve aynı psikoloji biliminde Elektra kompleksi kız çocuklarının gelişim sürecinde babalarına karşı cinsel duygular geliştirmesi ve analarına karşı kıskançlık duyması olarak tanımlanan psikanalitik bir ıstıla. Teorisyeni Carl Gustav Jung, Yunan mitolojisinde babası Agamemnon'un intikamını anası Clytemnestra ve onun sevgilisinden almak için erkek kardeşi Orestes'le birlikte cinayet planlayan bir karakterdir. Babaya bağlılık ve anaya karşı nefret teması buradan gelir. Tabii bu psikolojik teorilerin, bu psikolojik iddiaların şüphesiz ki tahkike ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçek. Yani kendi kitaplarında bile çocukların ebeveynle özdeşim kurma süreci hala önemli bir inceleme konusudur diyor. Fakat bunları ilmi birer hakikatmiş gibi bugün yüksek okullarda belletiyorlar, öğretiyorlar. Halbuki bunlar sadece birer iddiadır. Yani bir kız çocuğu anasına niye potansiyel düşman olarak doğsun? Ya da tam tersi erkek çocuğu niçin babasına potansiyel düşman olarak doğsun? Ama bu batılı bilim adamları bildiğiniz üzere her ortaya koymuş oldukları iddialarını, teorilerini kendi öz mantıklarından yola çıkarak veya kendi yaşantılarından yola çıkarak hiçbir zaman genelleme yapılamayacak, umuma teşmil edilemeyecek bu teorileri çok sınırlı deneyler yaparak kitaplara geçiriyorlar. Bugün de ismine akademi denen derebeyliklerde ısmarlama usulü aynı yaklaşımda bildiğiniz üzere sergilenmektedir. Önemli ve trajik bir kahramandır. En çok babasının intikamını almak için anasını öldürmesiyle tanınır. Aslında şunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Yani bunlar mitolojiden karakterleri şöyle önlerine çarşaf çarşaf açıyorlar. Günümüz bilimine veya ilimine ne derseniz artık. Günümüz bilimine bunu nasıl uyarlayabiliriz? Günümüz bilim kitaplarında, günümüz okullarında, günümüz akademi dediğimiz torna tezgah atölyelerinde literatüre nasıl geçirebiliriz? Nasıl bunları bilimsel bir hakikat gibi ortaya koyabiliriz? Bu pagan dininin unsurlarını nasıl günümüz biliminin içerisine, bilim kitaplarının içerisine, okul kitaplarının içerisine dahil edip bu dini yeniden canlandırabiliriz ve dahası dünyaya yayabiliriz'in aslında projesi olduğunu anlıyoruz. Şunu sizin yorumunuza bırakıyoruz. Acaba Elektra kompleksi ismini vereceği herhangi bulduğu bir şey veya bir teorinin ismini deşip çıkarıp Yunan mitolojisinden ya da eski Roma'dan mı alıp koyuyor, yoksa Roma İmparatorluğu'nun veya Antik Yunan'ın dinini ortaya koyup o dinin bütün elementlerinden birer bilim mi ortaya koymaya çalışıyor? Ortaya bir bilim veya maskelenmiş bilim adında bir Roma dini mi ortaya koymaya çalışıyorlar? Maksat bu zaten. Şimdi düşünün. Wikipedia örneğini verdiniz. Wikipedia örneğini verdiniz. Buyurun. Evet, 2. Dünya Savaşı zaten hazırlanan 1. Dünya Savaşı ve sistemi öyle bir kurdular ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her ülkenin tarihini kendileri yazdıkları için ve yeni nesillere kendi yalanlarını sistem üzerinden eğitecekleri için gerçekler her zaman Türkiye'nin gerçeklerini mesela İngiltere'de Wikipedia üzerinden araştırabilirsiniz, kitaplarda bulabilirsiniz. Almanya'nınkini de İngiltere'de bulabilirsiniz. Ama kesinlikle Türkiye'nin gerçeklerini Türkiye'nin içinde bulamazsınız ve Türkiye'nin sistemi içinde bulamazsınız. Maksat içeride olan insanlar bu gerçekleri öğrenmesinler diye. Talimatnamede şakirdağının yani talebelerin imkanı müsait olduğu kadar sade, basit ve fakat bir biçimde elbise giymelerini temine çalışmalıdır deniyor. Bu döneme ait iptidai mekteplerde öğrenci resimleri incelendiğinde öğrencilerin siyah redingot, pantolon ve fes giydiği görülmektedir. Bu açıdan Fransa'dan oldukça fazla etkilenildiği söylenebilir. Bakın makaleyi yazanlar utanmadan 2. Abdülhamit Han'ın ismini falan geçiriyorlar. Sanki 1915 senesinde 2. Abdülhamit Han yönetiyormuş gibi memleketi.
Yani sanki junta yokmuş gibi, darbeci junta yokmuş gibi. Bu tür askeri düzeni çağrıştıran üniformalar Fransa'da hızla ortadan kalkmış. Fakat Osmanlı'da imparatorluğun son dönemlerine kadar kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar Osmanlı diye bir şey kalmamış ki o zaman. Yani 1915 senesinden bahsediyoruz. 1909'da zaten darbe yapılıyor. Ara ara devleti kurtarmak isteyenler çıksa da genellikle İttihat Terakki darbe üstüne darbe yapıyor. 1909'dan itibaren klasik manada bir Osmanlı yok yani. Osmanlı'yı zaten cuntacılar ele geçirmiş. Okullarda giyilen askeri üniformalar 18. asırda Jean-Jacques Rousseau'nun "Çocuk ne hekim ne asker ne de papaz, öncelikle insan olmalıdır" diyerek vurguladığı sunilikten ve baskıdan uzak, doğal ve barış içinde çocuk vurgusuna ters düşmekteydi. Nitekim bu dönemde askeri üniformalara karşı çıkışlar oldu diyor. Yani Avrupa'da bile bakın. Yani 1700'lerde protestanlığın ve sekülaritenin iyice çıkışa geçtiği senelerden bahsediliyor. Aslında klasik manada bir dine karşı çıkış var biliyorsunuz. Yani kendi Los Illuminados demonik dinlerini yaymak için tabii ki işte bu tarz çocuk ne din adamıdır, ne askerdir, ne hekimdir. Peki ne giysin çocuk? Ne giyecek acaba? Ne giymesi gerekiyor? Sen bir kıyafet belirle bakalım. Nasıl oluyormuş? Görelim biz de. Mesela Almanya'nın içerisinde 6 milyon Yahudi katliamı yapılmadığının hiçbir zaman Almanya'nın Hitler döneminden sonra başa getirilen bizim en yaşlı başkanımız var. Konrad Adenauer. Konrad Adenauer başkan olduğu halde kendisi bunu Almanya'da açıklayamadı. İsviçre'ye gidip kendisi toplantıda açıkladı ve el yazıları var. Hiçbir zaman Almanya'da 6 milyon Yahudi öldürülmedi. 6 milyon insan öldürüldü. Bu bir gerçek. İçlerinde Yahudi de vardı. Ama çoğunlukla temizlik yapmak istedikleri ve işe yaramayan, onlara göre, sisteme göre ne ırklardan varsa, göçmenler kimler varsa onlar yok edildi. Ve bu Yahudi katliamı yalanı üzerinden Siyonizm ve İsrail devleti kurulabildi. Düşünebiliyor musunuz nasıl bir oyun? 1945 senesinde Birleşmiş Milletler kurulmasının asıl sebebi Yahudi katliamı üzerinden yürüdükleri için. Başka türlü bir araya getiremezlerdi bu kadar ülkeyi. Tabii insanlar da bunları ülkenin içerisinde bilmedikleri için sistem medyada çıktıkları zaman Birleşmiş Milletler'de toplantı yapıyorlar. Şöyle karar aldık, şöyle birbirlerine bağırıyorlar. Hepsi rol vaktinde. Biz Berlin'e gittik eğitim döneminde ki biz o zaman eğitime geçmek zorundasın yani o siyasi eğitimi almak zorundasın. Ben de halk gibi televizyonlardan onları gördüğüm zaman parlamentonun içerisinde A partisi şuna diyor, B partisi bunu diyor. Gerçekten bir halk savunur oyunu içerisinde ben de öyle düşünüyordum. Biz kendimiz gittik parlamentonun içine Berlin'de. Yukarıda kulislerde oturduk, gözümüzle şahit olduk. Hatta benim Berlin'de resimlerim de var. Arkadaşlarla birlikte gittik ve hepsi gayet samimi şekilde böyle oturmuşlar. Kameralar açılıyor ve kamera diyor başlıyor diyor, ses geliyor ve açılış diyor. Hepsi yerine geçiyorlar, rolünü oynuyorlar. O ona bağırıyor, o ona bağırıyor. Kameralar kapanıyor. Hepsi gayet rahat. Aktör bunların hepsi. Sen de herkes gibi köle doğdun. Beyninin içi bir hapishane.